Son günlerde basın cephesinde İsrail aktör Klim Topol'un İsrail İstihbarat Birimi Mossad'ın ajanı olmasıyla çalkalanıyor. Türkiye'de de çeşitli filmlerde oynayan aktör 87 yaşında geçen ay vefat etti. Ölümden sonra ailesi Topol'un Mossad ajanı olduğunu açıkladı. Niçin bu kadar şaşırıldığına pek anlam veremedik. Zira o ne ilk ajandı ne de son olacaktı. Ülkeler arası sık rastlanan bir oyundur. Her ülke tehdit olarak gördüğü, hatta bunun için tehdit ya da tehlikeli görmesi de şart değil. Çeşitli kurum veya kuruluşlara, ülkelere kendi adamını yerleştiriyor. Yakalanmadıkları sürece sorun yok. Hatta ruhumuz bile duymadan el altından pazarlıklarla yakalanan ajanların takasları da gerçekleşiyor. Kimi afişi olduktan sonra krizi fırsata bile dönüştürüyor. Ülkesinin sırlarını iltica karşılığı satan Edward Joseph Snowden gibi. Kızıl casus olarak bilinen Anna Campman abla gibi podyumlara, setlere transfer olanları bile var. Ne de olsa reklamcılık sektörünün altın anahtarı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Baktınız battı balık yan gidiyor, krizi fırsata çevirin. Ama öyle bir isim var ki İsrail'in ne yapsa hakkını ödeyemeyeceği, adını binlerce çocuğa, bulvara, sokağa vererek vefa borcunu ödemeye çalıştı. Adeta İsrail'le kahramanlaştırılarak ikinci bir Ernesto Che Guevara gibi görülen, gösterilmeye çalışılan biri. Tarihin gelmiş geçmiş en sıra dışı casusu. Onun hikayesi tam da filmlere konu olacak cinsten. Neyse ki bizim gibi düşünmüş olacak ki Spy ismiyle mini bir dizi çekti. Onun hikayesi önce adım adım zirveye, ardından ışık hızıyla tepe taklak uçurumun dibine. İşte günahı ile sevabı ile Eli Cohen ya da Kemal Emin Sabi, Arapça aksanıyla Hamel Amin Tabi. Casus olarak gittiği ülkede az kalsın bakan oluyordu. Savunma Bakanlığı için adı geçiyordu. Hatta bir dönem bakanlardan bile daha etkiliydi. Orduda dahi kimsenin giremediği en ücra köşelere, devlet kurumlarına rahatlıkla sızabiliyor, en gizli bilgi ve belgelere ulaşabiliyordu. Ona bütün kapılar ardına kadar açıktı. Peki neydi bu adamın sırrı? Onu başkalarından farklı kılan neydi? Bu seviyeye nasıl geldi? Nasıl başarılı oldu? Tarihte şöyle bir yolculuğa çıkıp 26 Aralık 1924'te Mısır'a doğru giderim. Ailesi Suriye asıllı. Eli Cohen Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. İsrail kurulmasından sonra ailesi ve 3 kardeşiyle birlikte Mısır'da yaşayan birçok Yahudi Mısır'ı terk ederken Cohen elektrik elektronik mühendis eğitimini tamamlamak için ve Mısır'daki Yahudi hareketini koordine etmek için Mısır'da kaldı. Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından faaliyetleri nedeniyle tutuklandı ve sorgulandı. 1950'li yıllarda İsrail adına Yahudi ailelerinin artan baskı yüzünden Mısır'dan kaçmasına ve İsrail'e yerleşmesine yardımcı olmak gibi birçok gizli operasyon yürüttü. Tabi bunlar küçük vazifelerdi. 1955 yılında Mısır'ın Batı ile ilişkilerini bozmak için kurulan sabotaj biriminde görev alarak sanki Mısırlılar yapmış gibi İngiliz ve Amerikan elçiliklerinin bombalanması eylemlerine katıldı. Sabotaj birimi Mısır hükümetince yakalanan üyeleri idam cezasına çarptırıldı. Ancak Cohen'in örgütle bağlantısı kanıtlanamadığı için kendisi cezadan kurtuldu. 1956 yılında Mısır hükümetinin zorlamasıyla pek çok Yahudi gibi Cohen de Mısır'dan gönderildi ve İsrail'e yerleşti. İsrail ordusuna katıldı ve askeri gizli serviste karşı istihbarat elemanı olarak görev almaya başladı. Cohen Mossad'a katılmak istedi ancak Mossad kendisini ilk kez reddedince o da kaderine küsüp muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde evlendi de 3 çocuğu oldu. Tam da kaderine razı olup hayatını idame ettirirken hiç beklemediği bir anda çalışma masasında bir davet mektubu buldu. Sonunda duaları kabul olmuştu. Bu hayatının dönüm noktasıydı. 60'ların başında IDF istihbarat şubesinin özel operasyon birimi olan Aman'a bağlı birim 131, Suriye'nin başkenti Şam'da acil görevlendirilmek üzere kalifiye bir ajan aramaya başladı. Mir Amit, Suriye hükümetinin içine sokacağı bu casus için reddedilmiş ajanların listesindeki adaylarının kontrol edilmesini istedi. Cohen 2 hafta boyunca Mossad tarafından gizlice takip edildi ve bu görev için uygun bir aday olabileceği belirlendi. Mossad'a katıldıktan sonra 6 ay boyunca yoğunlaştırılmış bir eğitim gördükten sonra ajan olabilecek yeterlilikte olduğu görüldü ve göreve başladı. 1960'lı yıllar karışık yıllar. Ülkeler, sınırlar, hatlar yeni baştan çiziliyor. İsrail yeni palazlanıyor. Mossad'ın Suriye hükümetiyle devam eden sürtüşmeleri var. Bunun nedeni ise o dönem Suriye'nin Arap ülkeleri arasında saldırgan tavırlarıyla öne çıkması ve İsrail'in ezeli düşman olarak hiçbir fırsatı kaçırmamasıydı. Suriye Golan tepelerinde ve Galile Gölü kıyısında her zaman İsrail'in üzerine gidiyordu. İsrail sınırına sürekli terörist gönderiyordu. Onunla birlikte ayrıca Suriye hükümeti su kaynağı olarak can damarı olan Ürdün Nehri'nin kollarının yönünü değiştirip İsrail'i susuz bırakmayı planlıyordu. İşte İsrail'e bu şartlar altında bir truva atı lazımdı. Görev çetin, koşullar zordu. Eli Cohen onlar için biçilmiş bir kaftandı. Hem tipi müsaitti hem de dil engeli yoktu. Ancak yine de üzerinde çalışılması gerekiyordu. Mesela ona sağlam bir hikaye lazımdı. Eli Cohen, diğer adıyla Kemal Sabit Emin, Suriyeli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini, anne adının Sayıda İbrahim olduğunu, bir kız kardeşi olduğunu ve Lübnan Beyrut'ta doğduğunu anlatacaktı soranlara. Babasının tekstil tüccarı olduğunu ve kendisinin de 1946'da Arjantin'e gittiğini söyleyecekti. Babanın
Amcasının vefatıyla amcasına iltica ettiklerini, amcanın davetiyle tüm ailenin Arjantin'e göç ettiğini söyleyecekti. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyordu. Arjantin Buenos Aires'tan 3 ay boyunca İspanyolca ve Suriye aksanı Arapçasını öğrenir. Bu müthiş planda asıl önemli nokta Arjantin'den Suriye'ye nasıl gideceğiydi. Baas rejimine gelen desteğin önemli bir bölümünün 1. Dünya Savaşı sırasında Arjantin'e göç eden Araplardan gelmesi nedeniyle başlangıç noktası olarak Buenos Aires'tir. Bu dönemde Arap restoranlarına gider, Arap kafelerinde dolaşır, Arap filmlerinin gösterildiği Arapların kültür ve politik kulüplerini ziyaret eder. Ortamı öğrenmekte hızlı olan Cohen kendini kabul ettirmenin en kestirme yolunun kesenin ağzını açmaktan geçtiğini kısa zamanda fark eder ve hayır kurumlarına cömertçe bağışlarda bulunur. Tabi Allah rızası için değil. Bu süre içerisinde ünlü kadar hayırsever iş adamması. Tabi finans kaynağı da İsrail Bank sağlam bir destek verir kendisine. İşte Elin günün birinde Suriye Büyükelçisi'nin vermiş olduğu bir davette davetli listesine adını yazdırmayı başarır. Bunda cömert bağışlar nedeniyle edindiği çevrenin katkısı da büyüktür. Bu artık dönüm noktası falan değil, bayağı kırılma noktası olur. Bu davetlerden birinde Suriye'nin askeri ateşesi General Amin El Hafız ile tanışır. İşte bu isim onun Suriye bileti olur. Onu etkiler ve ondan Suriye'ye gitmek için tavsiye mektubu alır. Arjantin'deki görev böylece başarıyla tamamlanmıştır. Giriş bileti yani mektup alınmıştır. Bu sefer İsrail'e geri dönüp şöyle sağlam bir tedrisattan geçer. Oranın kültürünü, inançlarını, sosyal hayatı, hatta herkese anlattığı yeni hayat hikayesinin üzerinden geçer, eksiklerini kapatır. Kısaca kapsamlı bir check-in kampından çıkar. Daha sonra Mossad raporlarında onun en çok zorlandığı kısımların Arapça ayetler olduğunu açıklayacaktır. Artık hazırdır. Ve hikayesinde Suriye-Şam defteri açılır. O artık Eli Cohen değil, Kemal Ebi Sabit. Kısa zamanda kendini sevdirerek, tabi bunda tavsiye mektubunun da etkisi büyüktür. Yüksek sosyetenin, bankaların ve ticari çevrelerin desteğini de alır. O artık sosyetenin ve partilerin değişmez simalarından biridir. Yeni dostları Eli'yi üst düzey hükümet yetkilileri, ordu subayları ve iktidar partisinin üyeleriyle tanıştırır. Gerisi de çorap söküğü gibi gelir. Hatta magazinsel bir bilgi olarak şunu da paylaşalım. Emekli General Hafız'ın karşısına Kürtler, açgözlü parti mensuplarına pahalı arabalar, saatler, uçkuruna düşkün parti mensuplarına hayat kadınları ayarlar. Villalarda seks partileri verip bu partilerin üst düzey yetkileri çağırıp onların kadehlerini doldurup kendisi hiç içmeden şerefinize diyerek ağızlarından her türlü bilgiyi alır. Hükümetle de iyice yakın olduktan sonra İsrail'e her gün sabah 8'de şifreli mesajlar göndermeye başlar. Bazı günler acil durumlarda akşamları da mesaj göndermeye başlar. Çift mesai yapar. Nadiren de olsa İsrail'e bizzat gidip briefing verdiği de olur. Verici yayınlar sağlam bir gizlilik perdesinin ardında yapmaktaydı. Evinin bir bölümünde gizli bir düzenek kurmuş, vericiye sürekli veri yapan ordu genel merkezinin çok yakınına yerleştirmişti. Böylece telsiz İsrail tarafına mesajlar iletirken Suriye ordu karargahının çok yakında olmasından dolayı sinyaller hiç dikkat çekmiyormuş. Elinin gönderdiği ilk belgeler orduda artan huzursuzlukla ve Baas yani Diriliş Sosyalist Partisi'nin giderek yükselişiyle ilgiliydi. Suriye'de kazan kaynıyordu. O da bu kazanın altına ne kadar odun attı bilinmez. Ortamı iyi koklayan Elin Suriye'de genel bir değişim kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Bu yüzden yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya çeken uyanık çiftçimiz Baas Partisi'ne yüklü miktarda bağışta bulundu ve bir takım sözler aldı. 8 Mart 1963 yılında Suriye ordusu askeri darbe yaparak yönetimi Baas Partisi'ne verdi. Artık rüzgarı Baas Partisi'nin arkasına almıştı. Hani şu Arjantin'de partide tanıştığı tavsiye mektubu aldı Emin El Hafız, Savunma Bakanı oldu. Emin El Hafız bu sefer darbe içinde darbe yaparak partiye ekart edilerek devlet başkanı oldu. Başkan olur olmaz vefa borcunu ödeyerek Eli Cohen'in dostlarını hükümet içerisinde önemli yerlere getirdi. Artık Eli Cohen'e tüm kapılar açılmıştı. Canı istediğinde orduya gidip en gizli bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşıyordu. Hatta şu ilginç anekdotu da pas geçmeyelim. Burası çok önemli. Şam yönetiminin elinde bulunan Golan Tepelerini ziyaret edip buradaki askerleri çok düşündüğü için onların hem gölgelenmeleri hem de kamuflaj amacıyla okaliptüs ağaçları dikmeye ikna etti. Bir yandan da bölge ile ilgili topladığı tüm hazırlıkları, tank pusulalarını ve lojistik yolları Mossad'a akşamdan haber etti. Ona öyle güvenirler ki karargah sınırı boyunca fotoğraf çekmesine bile izin verirler. 13 Kasım 1964 yılında İsrail sınırında Suriye mevzilerinden askerden tecrit edilmiş boş bir alanda İsrail traktörlere ateş açıldı. Bu İsraillerin beklediği bahane olup cevap ise aşırı sert oldu. Toplar ve tanklar ateşe karşılık vermeye başlamış ve Mirage ve Water savaş uçakları birkaç dakika havalanmışlardı. Uçaklar Suriye mevzilerini bombaladıktan sonra Ürdün Nehri'nin yolunun değiştirilmesi kapsamında çalışma yapan şantiye ve kanalları tahrip ettiler. Şantiyelerde yer alan ağır makineler, buldozerler, traktörler ve kazı makineleri sistemli bir şekilde yok edildi. Cohen'in en önemli başarısı olan Golan Tepelerinde yaptığı bir seyahatte Suriye ordusunun bölgede yaptığı tahkimat hakkında topladığı bilgilerdir. Hani şu bölgede görev yapan askerlerin sevgisini kazanmak bahanesiyle onlara gölgede serinleme fırsatı verecek okaliptüs ağaçları diktirmişti ya. Bu ağaçların asıl amacı İsrail ordusu için hedef belirlemekti. İsrail ordusu 6 gün savaşlarında Cohen'e sağladığı fotoğraflar ve
krokilerle birlikte bu ağaçların olduğu bölgeleri hedef seçerek operasyonlarını 2 gün içerisinde bitirerek tepeleri kısa bir sürede kontrol altına aldı. Nokta atışı. Ama işte çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Zamanla Suriye istihbaratı muharebe ters giden bir durumun farkına varır. En nihayetinde İsrail Suriye'yi ne zaman bombalasa koordinatları milim şaşmadan tam hedefi durmaktadır. Üstelik Suriye hükümeti geceden aldığı kararları adeta dalga geçermiş gibi sabahtan İsrail radyolarından duymaktadır. Birimiz bir bok yedik ama kim? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil. Zaten elinin başında da bu İsrail'in aşırı özgüvenden kaynaklanan alaycı kibriyattı. Suriye istihbaratına yeni atanan Albay Ahmet Suedeni Cohen'den hoşlanmıyordu ve ondan şüphe duyuyordu. Hatta son ziyaretinde o da artık suyunun kaynadığını ya da ters giden bir durumun olduğunu farkına varıp İsrailli yetkililere görevi bitirmek istediğini söylüyor. Ama işte kader. Mossad ondan son bir kez gitmesini istiyor ve bu gerçekten de son gidiş oluyor. 1965 yılında Suriye Sovyetler Birliği ile yaptığı anlaşma sonucu radyo dalgalarını ve telsiz konuşmalarını dinleyecek ekipmanlarını envanterine kattı. Bu ekipmanlarla yapılan dinlemeler sonucu Cohen'in yeri ve bilgi aktardığı tespit edildi. Sovyetlerin yardımıyla bir günlüğüne ordudaki tüm iletişimleri kesilince casus arkadaşımızın cılız haberleşme sinyalleri kabak gibi ortaya çıkıyor. O sırada bütün ülkede ordu iletişiminde en ufak bir ses yokken nöbetçi telsiz subayı belli belirsiz bir sinyal fark etti. Sinyalin kendisi cılız koparttığı gürültü büyük oluyor. Casus yayın yapıyordu. İstihbarat subayları konumunu bulmaya çalıştıklarında casusun yayını kesilmişti. Hesaplamalar sonucunda lokasyonun Kemal Amin Tabet'in evi olduğu ortaya çıkmıştı. Hükümete böylesine yakın birinin ve gelecekte kabineye bakan adayı olacak bir kişiden böyle bir sinyal gelmesi sonucu hemen baskın yapılması istihbarat subayının kellesini alabilirdi. Subay temkinli davrandı ve beklemeye başladı. Çok geçmeden Kemal Amin Tabet akşam raporu için yayın yapmaya başlamıştı bile. Subay bu sefer eminde ve sabah saat 8'de evine baskın yapıldı. Evine yapılan aramalarda çok sayıda gizli belge, doküman, gizli vericiler ve fotoğraf makineleri ele geçirildi. Hafız Esad onun Yahudi olduğunu anlayınca sorguyu işkencecilere bırakmış. Tam 6 gün boyunca tırnakları tek tek çekilerek itiraf alınmıştır. Sorgusu sırasında Mossad'a mesaj yollanmaya mecbur bırakılmış. Fakat mesajda yaptığı önceden kararlaştırılmış küçük bir hile sayesinde yakalandığı anlaşılmış. Tel Aviv derhal devreye girer. Elinde esir olan binlerce Arap tutunun serbest kalması karşılığında Eli Cohen'in İsrail'e talebini rica eder. Yetmez dünyanın dört bir yanından af talepleri yağar. Papa 6. Paul, Bernard Russell, Anthony Dinay, Belçika Kraliçesi Elizabeth, İngiliz Parlamentosu'nun üyeleri, İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Kızıl Haç imza kampanyaları yürütür. Ama nafile. 18 Mayıs 1965 yılında gecenin bir yarısı canlı yayında idam gerçekleşti. Üzerinde asılan anti-siyonist yazılarla ve kalabalığın attığı sloganlar eşliğinde. Naaşı günlerce ibret için meydanda asılı bir şekilde sergilenir. Son arzusu olarak kendisine bir haamın eşlik etmesini istedi ve Suriye hükümeti bu arzuyu yerine getirdi. Tabi bir de eşine mektup yazmak istemiş. 15 Mayıs 1965 yılında yazdığı mektupta Cohen, eşi Nadia'ya, sevgili Nadia, sana yalvarıyorum, geçip gitmiş bir şey için ağlama. Kendine ve güzel bir geleceğe odaklan diyerek eşine son isteğini iletmiştir. İdam edildiği akşam eşi kendisini öldürmeye kalkmış fakat hastanede kurtarılmış. Ondan geriye şu saat kalır. Eşi ve kızı Netflix yapımı Spy isimli diziyi durdurmak için çok uğraştılar. Ancak hukuki olarak yapılacak bir şey olmadığını anlayınca uzlaşmaya gittiler ve dizide Cohen'in bir adam balkondan attığı sahnenin çıkartılması ve seks sahnelerinde tamamen çıplak gösterilmemesi hususunda yapımcılarla uzlaştılar. Yine de dizi bittikten sonra Cohen'in çok yanlış tanıtıldığı, babasının iddia edildiği gibi 15 sevgilisinin olmadığı ile ilgili gazetelere ne kadar üzgün olduklarını belirten demeçler vermekten geri durmadılar. Hoş dizi de onu James Bond gibi göstermek için elinden geleni yapmıştı ya neyse. Buna rağmen iki tarafı da pek memnun olduğu söylenemez. Bugün bile İsrail, Suriye ile ikili ilişkilerin başlaması için cesedin iadesini şart koşar. 2007 yılında Türkiye'nin arabuluculuğu ile Cohen'in cenazesinin Suriye'den İsrail'e nakledilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Ancak Suriyeli yetkililerin açıklamasına göre gömüldüğü yer İsrail tarafından bulunmasın diye mezarının yeri birkaç sefer değiştiği için artık Suriye yönetimi bile nerede olduğunu bilmiyor. Beşar Esad Türkiye'nin arabuluculuğunda Cohen'in kemiklerini verebiliriz dedi. Ölümünden tam 58 yıl sonra. Alon'da bunun İsrail halkı nezdinde olumlu bir karşılık bulacağını söyledi. İsrail bugün 6 gün savaşlarında toprakların 4 katına çıkarttıysa bu adamın katkısı hiç de küçümsenemez. Sonuç olarak idealleri olan vatanperver, zeki ve cesur, ülkesi uğruna canını içe saymış biri mi? Yoksa rüşvete, şehvete ve diğer her türlü çarpıklığa batmış Suriye askerlerinden ordu personeline, üst düzey yöneticilere, devlet adamları mı? Terazinin hangi gözü daha ağır basar orası takdirimize kalmış. Futbola çok düşkün olduğu için zaman zaman telsizle İsrail'e maç sonuçları için yorum göndermiş. Bu amirleri bir miktar endişelendirse de orada zor koşullarda olan bir ajanın ufak kaçamağı olarak görülmüş ya da şımarıklığı hak ettiğini düşünmüşler. Hatta son günlerde özellikle uyarmışlar. İsrail'in gururu Suriye'nin utancıdır Eli Cohen. 1948'de kurulmuş bir ülke yıllardır nasıl tüm Orta Doğu ülkelerini tokatlıyor? Bunu anlamak için onun hayatı sağlam bir referans. Dönemin önemli isimlerinden General Amin El Hafız'la yakın ilişkileri nedeniyle Hafız Başbakan olduğunda Suriye'nin savunma bakanı olacağı düşünüldü. Gerçekleşmiş olsaydı düşman ülkenin savunma bakanlığına yükselen ilk ajan olarak tarihe geçebilirdi. Hoş şu anda da pek çok bakımdan tarihe geçti ya. Hakikaten ibretlik bir hikaye. Aynı dönemde bu tür sızmaların
Bunların kaç tanesi İran, Mısır ve Suriye'de, hatta Türkiye'de gerçekleşti Allah bilir. Koyan sadece yakalandığı ve biraz da kör ölür badem gözlü olur misali efsaneleştiği için biliniyor. Zaman zaman ülkeler bu tür yollara başvurup her ülke başka bir ülkeye ya da kurumların içerisinde bir turvaltı yerleştiriyor. Bu sık rastlanan oyunlardan biri. Hatta bizde de emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş geçtiğimiz yıllarda Halk TV'deki Hukuki Cevizoğlu'nun sunduğu programda yaptığı açıklamada kozmik yola soruşturması sırasında isimleri deşifre olan 813 görevlinin öldürüldüğünü belirterek bunların yabancı istihbarat servislerine ve terör örgütlerine yerleştirilen kişiler olduğunu iddia etti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ kozmik odaya girildikten sonra yurt dışında yabancı servislere, terör örgütlerine yerleştirdiğimiz 813 kişi tasfiye edildi ve çoğu şehit edildi diye iddia edildi. Tam 813 vatan evladı, tam 125 milyon belge yabancıların eline geçti. Yaş kararıyla Seferberlik Tetkik kuruldu ve 16 bölgemizde bulunan mekanizmaları kapatıldı. 100 bin sivil vatanseverin isim ve adresleri düşman eline geçti. Hatta 11 yıldır ilmek ilmek dokunan olası bir Türkiye-Yunan savaşında ne yapılacağı planlanan Egemen Harekat Planı deşifre oldu. Yabancıların eline geçti. Bu belgeler sayesinde eksiklerini kapattı. Daha sonra bu iddialar da reddedildi. Sonuç olarak dışarıdan harici düşmanla mücadele etmek kolaydı. Peki ya kurt ağacın gövdesini götürmüşsen, çürüme içeriden başlamışsa, ya düşman içerideyse?